Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pino'da Bluetooth modülü ile servo motor kontrolünü gerçekleştireceğiz. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların daha kolay bir şekilde Arduino ile kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu projemizde Bluetooth modülünü, HMO model bir Bluetooth modülü, servo motor, Pino kontrol kartımız ve telefonumuzu kullanacağız. Ve bu uygulamayı yaparken kendi mobil uygulamamızı yaparak Bluetooth'la iletişim kuracağız. Hemen bağlantılarını gerçekleştirelim istiyorum. Servo motorun üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Yine Pino kart üzerinde aynı renkteki etiketlere sahip olan kapılardan herhangi birine bağlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı kapılar servo motor modülü için uygundur. Hemen bağlantı kablom yardımıyla 1 numaralı kapıya bağlantımı gerçekleştirdim. Şöyle yapalım. Bluetooth modülümü şu anda bağlamayacağım. Çünkü Bluetooth haberleşme pinlerini kullandığı için bağlanırken ve kodlarken problemler yaşıyorum. Bunu kodlarımı yükledikten sonra bağlayacağım. Hemen USB kablomuzla bilgisayar bağlantımızı gerçekleştirelim. Evet, Pino kartımı kodlamak için mBlock uygulamasını bilgisayarımdan açıyorum. Öncelikle bir eklentiye sahip olmam gerekli. Hemen bu eklentiyi indirelim. Uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Ve arama bölümüne Pino yazarak gelen eklenti paketini indiriyorum. Artık robotlar sekmemde Pino ile ilgili kod bloklarını görebilirim. Ardından kartlardan Arduino Nano seçilimi, bunu kontrol ettim ve bilgisayar bağlantımızı gerçekleştirelim. Seri port, çıkan COM değerine tıklayacağım. Bu COM6 ne? Benim Pino kartımın bilgisayara bağlı bulunduğu USB portun adı aslında. Sizlerde COM4, COM7, COM10 gibi farklı seçenekler olabilir. Tıklayalım. Ardından bağlan, aygıt yazılım güncellemesi yapalım. Aygıt yazılım güncellemesi mBlock yazılımı ile Pino kartımın haberleşmesini sağlar. Programı açtığınız anda bir kere yapmanızı öneririz. Ve kodlarınızdan emin olduğunuz, bağlantısından emin olduğunuz projelerde hata alıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Kartımızın sıfırlanmasını, aslında temizlenmesini sağlıyor. Yüklememiz bitti. Kapat diyorum. Ardından Bluetooth modülümü kullanırken kodları kartın içerisine yüklemem gerektiği için Pino program ile göreve başlıyorum. Ardından nasıl bir işlem yapacaktık? Ben telefon uygulamam ile Bluetooth'a bilgi göndereceğim ve gelen veriye göre motorun hareketini sağlayacağım. Servo motorum 180 derece açı yapabiliyordu, 0 ile 180 derece arasında. Bir tuşa bastığımda uygulama üzerinde 0 açısında olsun. Başka bir tuşa bastığımda da 90 derece açısı olsun mesela. Bunun için öncelikle bir Bluetooth'umuzu tanımlayalım. Bağlantı kur diyorum. RX0 TX1 Bluetooth modülümüzün Pino kart üzerinde bağlanacağı pinlerde zaten TX ve RX ayarlanmış bir şekilde karşımıza geliyor. En büyük kolaylıklarından biri bu. Burada da 0 ve 1. pinler şeklinde tanımlama yapmalıyız. Ardından sürekli olarak kontrol etmesi gereken bir işlem var. Bluetooth'um bağlı mı? Ve bunu bir koşula bağlayacağım. Bluetooth'um bağlı ise gerekli işlemleri yap diyeceğim. Robotlar sekmeme geliyorum. Eğer Bluetooth bağlantım kuruldu ise ne yapacak? Biz karakter bir veri göndereceğiz. Karakter veriyi oku diyorum. Eğer gelen karakter, yine bir koşullu ifade kuruyorum. Eğer gelen karakter veri örneğin A verisine eşitse açı 0 olsun, B verisine eşitse açı 90 derece olsun diyelim. Kontrole geldim. Eğer bloğunu alıyorum. Matematiksel bir karşılaştırma işlemi yapacağım. İşlemlerden eşittir operatörünü aldım. Robotlar sekmesine geliyorum.
gelen karakter veri A'ya eşitse diyelim. Bunu tırnak içerisinde yazmalıyım. A'ya eşitse servo motorumun açısı 0 derece olsun diyelim. Servo motor çalıştır. Hangi kapıya bağlamıştım? 1 numaralı kapı. O zaman kapım doğru. Açısı da 0 olsun dedim. Hemen sağ tık kopyasını çıkardım. Aynı kodun. A verisini değil de B verisini okuyalım. Karakter veri B ise ne yapacak? 1 numaralı kapıya bağlı olan servo motorum bu kez 90 derece açıya sahip olmuş olacak. Gelin bu kodlarımızı karta yükleyelim. Pino program üzerinde sağ tık Arduino'ya yükle ve Arduino'ya yükle butonuna tıklıyorum. Yükleme işlemim tamamlandıktan sonra Bluetooth modülümü takabilirim. HM10 Bluetooth modülüm hem Android hem de iOS cihazlarda çalışabildiğinden çok tercih edilir durumda ve düşük enerji tüketimine sahip Bluetooth 4.0 protokolünü desteklemektedir. Yükleme işlemimiz tamamlandı. Artık en bloğu aşağıya alabilirim. Evet, Bluetooth modülümüzü takalım. Bluetooth modülüm üzerinde çeşitli pinler mevcut. Önemli olan Pino kart üzerinde yer alan pinlere aynı şekilde denk gelmesi. 5 volt VCC'ye, GND, GND'ye şeklinde denk gelmeli ve HM10 modülümün sağda ve solda birer tane bacağı boşta kalmakta. Evet, şu an bağlantım tamam. Kodlarımı içine yükledim. Gelelim kendi uygulamamızı yazmaya. Bunun için ne kullanacağız? Bunun için online bir platform olan Thunkable'ı kullanacağız. İnternet tarayıcımıza Thunkable yazalım. Thunkable.com sitesine giriş yapıyorum. Ve burada yine sağ üst bölümde giriş yap butonuna tıkladım. Ben Google hesabım ile giriş yapıyorum. Evet. Ve burada benim daha önce yaptığım uygulamalar görüntüleniyor. Create New App diyelim ve kendimize yeni bir proje oluşturalım. Servo motor kontrolü yazalım. Create dedim. Oluşturuyor. Thunkable ile iOS ve Android cihazlarınız için rahatlıkla projeler geliştirebilirsiniz. Kısaca sahne tasarımını bir anlatayım. Sol tarafta kullanıcının görebileceği her şeyin bulunduğu menüler mevcut. User Interface, Layout, çeşitli sensörlerin bulunduğu kısım Components paneli mevcut ve sahneye eklediğim her şeyi de yukarıdaki bölümden düzenleyebiliyorum. Hemen ortada bir telefon ekranım var. Telefon ekranımda tabii ki benim, yani kullanıcının gördüğü kısım, sahnemiz diyebiliriz. Hemen en sağ bölümde de sizin sahneye eklediğiniz nesnelerle ilgili biçimlendirme yapabileceğiniz kısım. Zaten kullanırken detaylarını göreceğiz. Burası tasarımcı ekran. Hemen bloklar bölümünde ise kodlarımı yazacağım kısım bulunmakta. Ardından dilerseniz sadece Android cihazlarda Live Test bölümü çalışmakta. Thunkable uygulamasının mobil uygulamasını indirip Live Test ile anlık olarak deneyebilirsiniz. Fakat biz şimdi telefonumuza indireceğiz uygulamayı Download bölümünden Android App ile. iOS kullanıyorsanız iOS App deyip indirebilirsiniz. Size bir link gönderiyor ve o maili cihazınıza kuruyorsunuz. Hemen tasarımımıza başlayalım istiyorum. Öncelikle bir Bluetooth arama butonum olacak. Servo motor açılarını değiştirmem için 2 tane buton kullanacağım. Biri 0 derece yapacak, biri 90 derece. Ardından ortamdaki Bluetooth'ları listelemek için bir List Viewer'a ihtiyacım olacak gibi. Hemen başlayalım. Şimdi bir tane buton ekliyorum. Sahneye bıraktım. Bir buton daha ekleyelim. Evet. Buton birim. Şöyle hemen sağ üstten rename diyelim. İsimlendirelim. Bu servo
0 yap olsun. Bu butonumun adı. Bu servo 0 olsun. Servo 0 butonum. Butonumun tekstini ise servo 0 yap diyelim. İkinci butonumuza da servo 90 butonu olsun. Burada da açıyı, yani servoyu 90 yap diyelim. 2 butonum mevcut. Ortamdaki Bluetooth'ları tarayacaktım. Hemen yeni bir buton aldım kendime. Bu butonu da üzerine text bölümünden Bluetooth ara diyorum. Bluetooth ara butonum olsun. Rename'ini de, yani kodlarken kullanacağım adını da B tara diyelim. Bluetooth tarama butonu olsun. Ardından Bluetooth'lar taranacaktı fakat bir List Viewer'a ihtiyacım var. List Viewer'da görünecekti. Hemen şöyle Components'te arayalım List Viewer'ı. Şöyle küçük harflerle yazalım. List Viewer. Aldım, şöyle yerleştirelim. Üst bölüme geldi. Ben önce yükseltisini azaltayım, sonra bunu aşağıya taşıyalım. Bluetooth'lar altta listelensin. Bu modülün üzerine tıkladığım anda onunla ilgili özelliklere geliyorum. Burada yüksekliğini şöyle kendim ayarlamak istiyorum. Ne diyelim, 100 birim olsun. Ardından bunu aşağıya taşıyacağım ama şöyle taşıdım. Şu an gayet iyi görünüyor. Butonlarımızı biçimlendirelim. Bluetooth ara butonumun background color'ı ne diyelim, şöyle kırmızı olsun. Font size'ı 25 olsun. İlk görevim Bluetooth'ları aramak olacak. Servoların açısını değiştiren butonlarım da ne olsun? Şöyle gri olsun. Sizler tabii ki istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ardından Bluetooth'u kullanabilmem için yine Components panelinde şöyle aramayı silelim. Bluetooth Low Energy modülüne eklemem gerekiyor. Şöyle sensörlerin içerisindeydi. Evet, Bluetooth Low Energy'yi ekledim. Bir de bağlantı durumunu gösteren bir label ekleyelim. User Interface'ten bir label ekledim. Label'larda sadece yazısal durumları görüntülüyoruz. Text'i bağlantı durumu olsun. Evet, şöyle boyutunu 20 yapalım. Ardından weight'i, yani font weight'i kalın olsun gibi. Siz istediğiniz özelliklerini yine değiştirebilirsiniz. Zaten sizin uygulamanız. Şimdi bir de logomuzu ekleyelim. Components'ten bir imaj ekliyorum. İmajıma Picture bölümünden bilgisayarımda bulunan dosyayı aktaracağım. Logoyu aç diyorum. Bunu aktarması biraz uzun sürebiliyor, görüntülemesi. O sırada farklı işlemleri yapabiliriz. Mesela ben sahnenin arka plan rengini değiştirebilirim. Bunun için istersem burada modüller arası geçiş yapabilirim tıklayarak. İstersem sahne üzerinde herhangi bir nesneye tıklayıp geçebilirim. Boş bir alana tıkladığınız zaman sahnenin properties'i açılıyor. Background Color bölümünden istediğiniz renk düzenlemelerini yapabiliyorsunuz. Benim için beyaz kalması uygundur. Şöyle yapalım. Bu tarz durumlar yaşadığınızda Tankable'a şöyle bir kez tıklayıp tekrar uygulamanıza girerseniz Picture'ımı tekrar ekle diyeceğim. Genişliğini de, height'i güzel ama width'ini, genişliğini biraz
daha geniş yapalım. 200 daha güzel bir görüntü oldu. Evet, tasarımımızı hazırladık. Tasarımımız bitti fakat kodlarını yazmamız gerekiyor. Bloklar bölümüne gelelim. İlk görevim ortamdaki Bluetooth'ları taramak olacak. Bluetooth Low Enerji bölümünden tara kod bloğunu alıyorum. Tabi ne zaman tarayacak? Ben Bluetooth tara butonuna tıkladığım zaman. B tara butonuna tıkladım. B tara click. Puzzle gibi birbirine birleştiriyorum. Bluetooth tara butonuna tıkladığım zaman ortamdaki Bluetooth'lar taranacak. Ve List Viewer eklemiştik. List Viewer'da görüntülenmesini istiyorum. List Viewer'a geldim. Text item'ında device name'ler, yani Bluetooth cihazlarımın adları listelensin diyorum. Evet, Bluetooth'umu listelemeyi başardım. Şimdi gelelim listelenen o Bluetooth'lardan seçtiğim Bluetooth'a bağlantı işine. List Viewer'da tıkladığım, seçtiğim seçeneğe bağlan diyeceğim. Yine Bluetooth Low Enerji bölümünden device name'i seçiyorum. Connect to device name dedim. Bağlan. Ama hangisine? Seçtiğim item olan Bluetooth aygıtına bağlan. Bağlandıktan sonra ekranda da bir bağlantı durumu bağlandı şeklinde değişsin. Label birimiz vardı. Bağlantı durumu yazıyordu. Onun text özelliğine, text'e geldim. Bağlandı şeklinde değiştirelim. Evet, bağlantımızı da hallettiğimize göre gelelim diğer butonlarımıza. Servo 0 yap, servo 90 yap. Servo 0 butonuna tıkladığım zaman bir bilgi gidecek Bluetooth'tan. String, yani karakter bir bilgi. Peki gelelim kodu biraz inceleyelim. Burada karakteristik UUID diye bir blok var. Burası bizim Bluetooth'umuzun UUID adresi. Bunu nasıl bulabiliyorum? Şöyle hemen telefon uygulaması üzerinden göstermek istiyorum. Ben Light Blue uygulamasını kullanıyorum fakat internette belki farklı uygulamalarla da karşılaşabilirsiniz. Telefonunuzun Bluetooth'u ve konumu açık olmalı. Light Blue uygulamasına tıklıyorum. Ardından benim Bluetooth'um zaten şu an projem bağlı olduğu için aktif durumda. Bluetooth'umun adı da HM Soft. HM Soft'a tıklıyorum. Ve gelen ekranda biraz aşağıya indiğimde 4.0 ile başlayan bir kod buluyorum. Hatta bunu kopyaladım. Bu benim UUID numaram. Bu numarayı bu bölüme girmeliyim. Bunu nasıl yapacağım? Ben telefon üzerinden kopyaladım. Not defterine yapıştırmıştım. Masa üstünden o kopyaladığım kodu aldım. Yine kopyalıyorum. Ve text bölümünden bir text alarak içerisine yapıştırıyorum. Sizler de Bluetooth'unuzun UUID kodunu yine Light Blue uygulaması üzerinden kopyalayarak buraya yapıştırmalısınız. Evet, Light Blue ile artık işimiz bitti. Gelelim hangi veriyi göndereceğiz? Ben mBlock'ta A verisini gönderdiğimde açı 0, B'yi gönderdiğimde 90 olsun demişim. O zaman data string'de 0'da A bilgisi gidiyor. A dedik. Hemen bu kodun kopyasını çıkardım. 90 butonuna tıkladığımda da B bilgisi gidiyor. Dilersek burada bağlantıda bir sorun var mı kontrol etmek için şöyle label 1'in text'ine hata mesajını yazdırabiliriz eğer bir problem olursa diye. Aynı kodu kopyalayıp servo 90 butonuma da yapıştırdım. Evet, kodlarımız hazır. Tasarımımızı zaten yapmıştık. Gelelim bunları telefona aktarmaya. Öncelikle Live Test bölümünden Android cihazlarınızla etkileşimli olarak direkt çalıştırabilirsiniz.
Ama biz uygulamamızı telefona direkt aktaralım istiyorum. Download bölümünden Download Android App demelisiniz. Ve Android app'imiz indirilecek. Biraz bekletebiliyor bizi. Android bir cihazla değil de sizler iOS bir ürünle çalışıyorsanız Download iOS App dediğinizde de mail adresi girmenizi istiyor ve girdiğiniz mail adresine size bir mail atıyor. O mailden direkt uygulamayı kurabiliyorsunuz iOS cihazlarınıza da ve rahatlıkla bağlantı yapıp çalıştırabilirsiniz. Evet, Android app'imiz inene kadar biz de telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Ardından onun kopyalama işlemlerini yapacağız. Şöyle. USB kablomla atıyorum. Sizler Bluetooth'la aktarabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki telefonumuza kurulum yapalım. Evet, servo motor kontrolü APK dosyam indi. APK dosyamız sağ tık. Kopyala diyorum. Ve geldim telefonumun download klasörüne atalım ve yüklemesini gerçekleştirelim. Şöyle yapıştır diyorum. Dosyam gönderildi. Hemen gelelim telefon uygulamamız. İçerisinde dosya yöneticime, indirmelere geldim. Servo motor kontrolü APK dosyasına tıkladım. Yükle diyorum. Kendi uygulamanızı yapmak aslında bu kadar kolay. Yükleme işlemini yapıp hemen test edelim. Aç diyorum. Sadece bu uygulama kullanılırken Bluetooth'a izin veriyorum. Evet, şu anda uygulamam geldi. İlk görevim Bluetooth'un ve konumumun açık olduğuna eminim. Bluetooth ara diyorum. Ortamdaki Bluetooth'ları 10 saniye boyunca arayacak. Ve benim Bluetooth'umun adı HM Soft. Ona bağlantı yapmam gerekiyor. HM Soft bağlantı adı gelmedi. Şöyle yapalım. Ben bir modülümü çıkarıp tekrar takıyorum. Evet, aramaya gelsin. Şöyle uygulamamı kapatıp tekrar açacağım. Servo motor kontrol uygulamamı açtım. Bluetooth ara diyorum. Evet, HM Soft listelendi. Tıkladım, bağlandı dedi. Hemen bir kontrol edelim. Servo açısı 0 yap. Servo açısı 90 yap. 0 yapa tıkladım. 90 yapa tıkladım. Gayet rahat bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Sizler de tamamen tasarımı farklılaştırıp projeyi bir prototipe dönüştürebilirsiniz. Akıllı kapı, akıllı perde gibi projeler geliştirebilirsiniz. İyi çalışmalar.